Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine bir buket battaniye çalışacağız. Dilerseniz bu battaniyeyi şal olarak, TV battaniyesi olarak veya çeşitli alanlarda dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ev dekorasyonlarında da dekor amaçlı kullanan arkadaşlarımız da var. Dilerseniz hemen gelin malzeme listesiyle başlayalım. Malzeme olarak arkadaşlar ben çiçek yapımında 4 renk kullandım. Yine evimde arda kalan iplikleri değerlendirdim. Ortalama olarak 50 gramlık yumaklardan arkadaşlar bu şekilde ipliklerim arttı. Toplamda tüm çiçekler için 150 gram iplik yeterli oluyor bu modeli çalışmak için. Çap uzunluğu 90 santim. Yarı çap uzunluğu ise 45 santim. Ana zeminde arkadaşlar krem rengi iplik kullandım. Ben bu şekilde 50 gramlık yumaklar kullandım. Sizler dilerseniz 100 gramlık yumaklar da kullanabilirsiniz. Bunlar çok rahatlıkla tuhafiyelerden bulacağınız bir iplik arkadaşlar. Pamuklu iplik diye geçiyor. Şöyle göstereyim. 100 gramlık satılanlardan da alabilirsiniz. Bu yumaktan arkadaşlar toplamda yumaklarım 50 gramlık, toplamda 7 yumak kullandım. 100 gramlık yumaklardan da yaklaşık olarak 3,5 adet gidiyor. 4 yumaktan 90 santim üzeri çok rahatlıkla battaniyenizi örebilirsiniz. Tığ olarak 4 milim yün tığ kullandım. Yine battaniyem arkadaşlar daha tok ve güzel durması adına çift kat iplikle çalıştım. Bu şekilde kendim iplikleri bir içinden bir dışından alarak çalıştım. Hiçbir zorluğu olmuyor. Bu arada bunu da belirtmiş olayım. Soran arkadaşlarım oluyor. Hem yaprak detayında yine hem de ana zeminde arkadaşlar bu şekilde çift kat iplik kullandım. Yeşil kısmında da bakın bu şekilde yine pamuklu iplik kullandım. Yine çift kat iplik kullandım. 100 gramlık ipliğimden bu kadar bir ipliğim kaldı. 50 gram alırsanız belki yetmeyebilir. Bu yüzden size tavsiyem yaprak yapımı için mutlaka elinizde bu şekilde en azından bir 100 gramlık iplik olsun arkadaşlar. Evet, detaylı yapım videosuna geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi battaniyemizin detaylı yapım videosuna geçelim. Battaniyemizi yine çift kat iplikle çalışıyoruz. Daha kalın ve tok durması için parmağıma bu şekilde ipliğimi doladım. Çarpıyı gördüm. Tığımı içeriden geçirdim. Bir tane ilmek aldım ve bir ilmek daha. Böylece sihirli halkamı yapmış oldum. Parmağımı hafiften içeriden çıkardım. Bir zincir çektim. Bakın şöyle. Birazcık sihirli halkamı kapatıyorum. Bir yandan da şu noktadan tutuyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve tam sihirli halkamın içine battım. Arkadan ipliğimi çıkardım. Tığımın üzerinde 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan ördüm. Tekrar tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı noktaya battım ve yine tığımın üzerinde 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bir yandan örerken bir yandan da sihirli halkamı hafifçe kapatıyorum. Halkamın içerisine toplamda 12 adet ikili trabzan örüyorum. Bu sırada baştaki 2 zinciri saymayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 trabzan ördüm. Devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. Hemen zincir çektim. 2 zincir çektiğim kısmın tepe noktasına batıp arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırma yaparak sıramı bitiriyorum. Ve ilk sıramın sonunda baştaki zinciri saymadan arkadaşlar toplamda 12 adet ikili trabzan elde etmiş olduk. Şimdi ikinci sıradan devam ediyorum. Çok sıkı olmayan 2 tane zincir çekiyorum. Evet, 2 zincir çekerek sıraya başladım. Tığımın üzerine aldım. Şimdi arkadaşlar dibine batarak devam etmemiz gerekiyordu. Ama burada 12 dilimlik yapıyı vermemiz için ilk önden trabzanımızı örmemiz gerekiyor. Arkadan bakın şuradaki trabzanımı şöyle arkadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek önden ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bakın hemen
bir sonraki gelen ilmeğe batıyorum. Normal bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra tığımın üzerine alıyorum. Şimdi tekrar aynı noktaya batmıyorum da trabzanımı bu şekilde arkadan tığımı dolandırıp ipliğimi alıp önden ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğime bakın normal batıyorum ve ikili trabzan örüyorum bir tane. Tekrar tığımın üzerine aldım. Şimdi ne yapıyorum? Trabzanımı bu şekilde tığımı geçiriyorum ve önden ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Hemen bir sonraki gelen ilmeğe bakın. Battım. Normal bir trabzan. Tekrar tığımın üzerine aldım. Şimdi ne yapıyorum? Trabzanımı bu şekilde tığımın arasına geçirip önden ikili trabzan örüyorum. Devam. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki gelen ilmeğe batıyorum. Normal bir trabzan örüyorum. Tığımın üzerine aldım. Şimdi bakın trabzanımı bu şekilde tığımı geçirip önden ikili trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar bir normal ikili trabzan, bir tane bu şekilde bakın tığımın arasına geçirip ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın yanındaki ilmeğe hemen batıyorum. Şimdi aynı noktaya batmıyorum da trabzanı bu şekilde arkasından geçirip önden trabzan örüyorum. Toplamda arkadaşlar ikinci sıramızda 24 adet ikili trabzana ulaşacağız. Baştaki çektiğimiz iki zinciri de trabzandan sayıyoruz. Bakın 24 adede tamamladık. Şimdi sıramı nasıl bitiriyorum? 2 zincir çektiğim zincirimin tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Dolayısıyla ikinci sıramı da tamamlamış oluyorum. Üçüncü sıradan devam edeceğim. Yine çok sıkı olmayan 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve tam dibine batıp arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zinciri de ikili trabzandan sayacağız. Böylece 1, 2 tane trabzan örmüş olduk. Devam ediyoruz. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Altta önden ördüğümüz trabzanlara denk gelen noktalarda yine arkadaşlar ne yapıyorum? Bakın önden ördüğüm trabzan. Tığımı bu trabzanın arkasından geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. İkisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Hemen bakın bir sonraki ilmeğe şöyle batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonra gelen ilmeğe batıyorum. Yine bu noktaya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine aldım ve bakın önden ördüğüm trabzana denk geldim. Şimdi bu sırada çok fazla belli olmuyor ama ördükçe bu önden ördüğümüz trabzanlarımız çok gayet güzel belli olacak. Hemen bakın tığımı geçirdim arkadan. Önden aldım ve önden ikili trabzanımı ördüm. Şimdi ne yaptık? Bakın iki tane ayrı ikili trabzan, yani bir tane önden, 2 tek bir tane önden. Dolayısıyla bu önden ördüğümüz ikili trabzanlar aslında örgümüzde arttırma yapmamıza sebep olacak trabzanlar oluyor. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum ve bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım ve bakın bir sonraki gelen ilmeğe yine normal bir tane ikili trabzan yaptım. 2 tane ayrı ikili trabzan yaptım ve bakın önden ördüğüm ikili trabzan beni yine önden ördüyor. Hemen tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Trabzanımın arkasından tığımı yerleştirdim. İlmeğimi aldım ve ikili trabzanımı ördüm. Bu şekilde arkadaşlar 2 tek ikili trabzan, yani ayrı trabzan, bir tane bu şekilde önden ördüğümüz ikili trabzan yapacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Dediğim üzere zaten önden örülecek trabzanlar kendini belli ediyor. Sıramın sonuna doğru yaklaştım. Bakın artık örgüm de şekillenmeye başladı. Tığımın üzerine aldım. İlmeğime battım. Normal bir tane ikili trabzan. Hemen yanındaki ilmeğe bir ikili trabzan daha. Şimdi bakın önden
ördüğüm ikili trabzana denk geldim. Bunu yine önden örüyorum. Üçüncü sıramı da böylelikle bitirmiş oluyorum. 2 zincir çektiğim kısmın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Üçüncü sıramın sıra sonunda da arkadaşlar toplamda 36 adet ikili trabzana ulaşmış oluyorum. Unutmayalım, baştaki zinciri de sayıyoruz ve önden ördüğümüz ikili trabzanları da trabzan sayılarımıza sayıyoruz. Şimdi dördüncü sıradan devam ediyorum. Yine 1 2 zincir çektim, tığımın üzerine aldım ve hemen dibine bir tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Tekrar üzerine alıyorum, bir sonraki ilmeğe battım, tekrar bir tane ikili trabzan. Ne oldu arkadaşlar? Baştaki zincirimle birlikte 3 tane ayrı ayrı ikili trabzan elde etmiş oldum. Tığımın üzerine aldım. Bakın, altta önden ördüğüm ikili trabzan yine beni aynı şekilde ördüyor. Tığımı geçirdim, arkadan ilmeğimi aldım ve bir tane ikili trabzan önden ördüm. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe battım. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Yine ikinci ikili trabzanım. Yanındaki ilmeğe üçüncü ikili trabzanım. Şimdi 3 tane ayrı ayrı ördüm. Şimdi önden örüyorum. Bakın, zaten alttan belli ediyor kendini. Hemen bu noktada önden ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 3 tane ayrı ayrı bu şekilde ikili trabzan, bir tane önden. Bütün yapmamız gereken işlem bu. Artık bakın, şekillendikçe örgümüz kendini belli ediyor. Önden öreceğimiz ikili trabzanlar kendini gösteriyor. Sıra sonuna doğru yaklaştım arkadaşlar. Bakın, son önden ikili trabzanımı da yapıyorum. Şimdi zincirimin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırma yaparak tamamladım. Toplamda 48 adet ikili trabzan elde etmiş oluyoruz. Şimdi örgümüz böyle birbiri ardına sıraların tekrar etmesiyle devam edecek. Önden zaten olan ikili trabzanlarımız artık çok fazlasıyla kendini belli ediyor arkadaşlar. Toplamda bu yapılardan, bu görülen önden ikili trabzanlardan 12 dilim olması gerekiyor. Hemen şöyle yine şablon üzerinden de bakalım arkadaşlar. 12 tane dilimimiz var. Bunlar birbirlerine eş dilimler bu arada. Bu şekilde önden ördüğümüz ikili trabzanların böyle gözüktüğü şekillerden arkadaşlar 12 adet de yine bu önden ikili trabzanların görüntüsü oluyor. İstediğiniz uzunlukta çalışabilirsiniz. İstediğiniz kadar battaniyenizi artırabilirsiniz. Şimdi hemen ben de bitirdiğim battaniyemi sizlere göstereyim. Şöyle bakın, benim için bu ölçü yeterli oldu. En son arkadaşlar 35 adet ikili trabzan ördüm. Bir tane önden ördüm. Yarı çap ölçüsü arkadaşlar yaklaşık olarak benim bu battaniyemde 40 santim. Çap ölçüsü de yani bir uçtan diğer uca ölçüsü de arkadaşlar bu battaniyem için çiçekleri olmadan 80 santim. Şimdi en son bitiş kısmı, bakın burada bitirdim. İlmek kaydırma yaptım. Şimdi bu noktada bir tane de şöyle zincir çekip ipliğimi sıkıladım. Şöyle yapalım. Bu ipliğimi arka kısmından yürüterek gizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar battaniyemizin kenar uç kısmında yapraklarıyla devam edelim. En son sıramızda arkadaşlar toplamda önden ördüğümüz ikili trabzanlarla birlikte 432 adet ikili trabzan elde ettik. Şimdi yaprak kısmıyla devam ediyoruz. Yeşil ipliğimi yine çift kat çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle kilit işlemi yaparak başlıyorum. Bakın, bir tane kilit işlemi yaptım. İlmek aldım, sabitledim. Nereden bitirdiysek oradan tığımı geçiriyorum. Arkadan ipliğimi alıyorum. İlk önce ilmeğimi buraya bir sabitliyorum. Şimdi sabitleme işlemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum. Alttan sayıyorum. 1 2 üçüncü ilmeği arkadaşlar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2
saydım. 3. ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi çıkartıp yine sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3. ilmeğime sık iğne yapıyorum. Battaniyemizin tüm çevresini bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. 5 zincir, arkadan alttan 2 ilmek atla, 3. ilmeğe sık iğne yap. Evet, battaniyemizin çevresini bu şekilde döndük. Bakın sıramın sonuna doğru geldim. Son 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar sık iğne yaptığım noktaya battım. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamıyla bitirdim. Şimdi devam ediyorum. En son arkadaşlar 2 ilmekten fazla kalabilir. Bakın benim de 3 tane kaldı. Hiç sorun değil. Devam ediyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve aynı bakın şu noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bu noktaya tekrar batıyorum. Ve bir ikili trabzan daha. Bir zincir üzerine alıyorum. Tekrar batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 4'e tamamlayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın 4'e tamamladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve 3 zincir çektikten sonra tekrar bu boşluğa batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Ve bakın şöyle bir görüntü elde etmiş olmamız gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki kısma geçmek için, boşluğa geçmek için sık iğne yaparak hemen bu boşluğa geçiyorum. Bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve tekrar boşluğa batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıp bu kısmı da bitiriyorum. Aralarda bu şekilde yaprağımız olacak arkadaşlar. Şimdi tüm sıra boyunca bir bundan yapacağız. Bir tane bu şekilden yapacağız. Bir sonraki boşluğuma geçmek için yine sık iğne yaparak geçiyorum. Bakın boşluğa batıyorum. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şimdi başlıyorum ilk yaptığım örgümü yapmaya. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Tekrar bir zincir üzerine alıyorum. Aynı boşluğa ikili trabzan. Bir zincir tekrar üzerine alıp aynı boşluğa ikili trabzan. Toplamda arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanımız olacak. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yaparak bakın bu örgümü tamamlıyorum. Bir sonraki boşluğa geçmek için battım, boşluğa çıktım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra sayıyorum. 1, 2 ve 3. Ve boşluğa sık iğne yaparak bu örgümü de bitiriyorum. Şimdi bir sonraki boşlukta bu örgümü yapacağım. Tekrar sık iğne yaparak boşluğa geçiyorum. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3 zincir tığımın üzerine alıyorum ve hemen boşluğa ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Şimdi arada bir zincir ve ikili trabzan örüyorum. Arada bir zincir, ikinci ikili trabzanım, arada bir zincir, üçüncü ikili trabzanım, sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 1, 2, 3 zincir ve
sık iğne ile sabitliyoruz. Bir sonraki boşluğa yine sık iğne ile geçiyorum. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 4. zincirime ilmek kaydırmayla bu şekilde battım. 1 2 3 zincir ve dibine sık iğne ile birleştiriyorum. Hadi gelin son bir tane daha şu örgümüzden yapalım. Sık iğne yaparak diğer kısma geçtim. 1 2 3 zincir, tığımın üzerine alıyorum ve ilk ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum. 1 arada bir zincir, ikinci ikili trabzanım, arada bir zincir, üçüncü ikili trabzanım, arada bir zincir, dördüncü ikili trabzanım. 1 2 3 zincir ve yine boşluğa batarak sık iğne ile bitiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir bu örgümüzden yaparak bütün sırayı dolaşalım. Şimdi arkadaşlar battaniyemizin yaprak kısmında ikinci sıramızı da tamamladım. Ben kolaylık olması açısından çiçeklerimi çalıştım. Birkaç tane bıraktım. Onların da yapımını sizlerle paylaşacağım. Bakın şöyle benim çiçeklerim rengarenk oldu. 4 tane renk kullandım. Sizler de dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Her bir yaprağa sadece şu üçgenler boş kalıyor. Hiç atlamadan çiçek yaparsanız sıklık oranı şu şekilde oluyor. Ama böyle bir dolu bir boş yaparsanız arkadaşlar bakın bir tane bırakmış oluyoruz. O da bu şekilde oluyor. Aslında ikisi de güzel oldu. Yani artık bu tercih meselesi. Benim vakit sınırlamam olduğu için ve size de videoyu bir an önce kavuşturabilmem için yarısını bu şekilde sık çalışmış oldum. Hiç aralıklı olmadan. Diğer bir yarısını da bir dolu bir boş çalışmış oldum. Sizler de dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Sadece şuna dikkat edelim. Şuradaki üçgen kısımlarını örmüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi hemen başlayalım. Buradaki çiçeğimizi nasıl yapıyoruz? Yine çift kat ipliğimle çalışacağım arkadaşlar. İpliğimi sardım. 4 milim tığımı aldım. Öncelikle bir tane kilit işlemi yapıyorum. İpliğimi sabitliyorum. Bir boş bir dolu çalışacaksanız bakın şöyle çiçeğimi yaptıktan sonra bunu boş bırakıyorum. Üçgeni dörmüyorum. Bir diğer yaprağa geçiyorum. Bakın yaprağımızın 1 2 3 4 5 tane boşluğu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. 1 2 3 4 5. Bu boşlukların hepsini örerek çalışacağız. Şimdi ipliğimi buradan geçiriyorum. İlk boşluktan arkadan aldım. İlmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Şimdi ilmeğimi sabitledim. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Boşluğa batıyorum. Arkadan bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Sondan 2 ilmeği şöyle örüyorum. Ve tığımda 2 ilmek kalıyor. Devam ediyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 4 ilmek oluyor. Sondan ikisini örüyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Boşluğa batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Yine sondan ikisini örüyorum arkadaşlar. Dikkat. Tığımda 4 ilmeğim kalıyor. Üzerine aldım. Tekrar boşluğa battım. Bir ilmek yine çıkardım. Sondan ikisini örüyorum. Ve tığımda 2, 4, 5 tane ilmek kaldı. 5'ini birlikte örüyorum. Bir tane de ilmek alıyorum. Bu şekilde çiçeğimin ilk kısmını tamamlamış oldum. Şimdi tekrar tığımın üzerine alıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Buradaki işlemi aynısı gibi tekrarlayacağız. Bakın boşluğa battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. Sondan ikisini örüyorum. Hep sondan 2 örüyoruz arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Boşluğa battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Yine sondan ikisini bir örüyoruz. Tekrar üzerine aldım. Battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Sondan 2'yi örüyorum. 4 oldu. 5 olacak tığımdaki ilmek. Tekrar üzerine aldım. Boşluğa battım. İlmeğimi çıkardım. Sondan ikisini ördüm. Bakın 2, 4, 5. Tığımda 5 ilmek var. Şimdi 5'ini birlikte örüyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Ve ikinci kısmını da bitirdim. Devam. Üzerine aldım. Üçüncü boşluğa batıyorum. Üçüncü kısmını yapacağım. Çıkardım. Sondan 2'yi ördüm. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı boşluğa ördüm. İlmeğimi çıkardım.
Tığımda 4 ilmek var. Sondan 2 ördüm, 3'e düşürdüm. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Boşluğa battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Sondan ikisini ördüm. 4, şimdi 5 olacak arkadaşlar. Çıkardım, sondan 2'yi ördüm ve sayalım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek var. 5'ini birlikte örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın 1 2 3. Devam. Tığımın üzerine aldım. Dördüncü boşluğuma batıyorum. Sondan 2 örüyorum. Tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı boşluğa ve sondan 2 örüyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa tekrar battım. Sondan 2 ördüm. Ne oldu? 1 2 3 4. Bir tane daha. Sondan 2 ördüm ve 5 oldu. Hepsini birlikte örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Son 5. arkadaşlar, tığımın üzerine aldım, battım, arkadan ilmeğimi çıkardım, sondan 2 ördüm, üzerine aldım, arkadan ilmeğimi çıkartıp sonda 2 ilmeği ördüm. 3 oldu. Evet, bununla 4 ve 5 ilmek kaldı. Hepsini birlikte örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Şimdi şöyle elimizle form veriyoruz. En başta yaptığım kısma batıyorum ve arkadan bu ilmeğimi alıyorum. Buradan geçiriyorum. Bu şekilde bir yuvarlak hale getirdim. 1 2 zincir çekiyorum, tığımın üzerine alıyorum. Şimdi hemen şu iki örgünün ortasında kalan boşluğa, bakın şuraya arkadaşlar, şu kısma batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve tam şu noktaya, bakın, 2 zincirle ikili trabzanın şu noktaya, şuradan batıyorum. Şöyle tığımı geçiriyorum. Arkadan bu ilmeğimi alıyorum. İlmek kaydırma yaparak buradaki üst zinciri de burayı bir tomurcuk gibi bir şey yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ve şu noktaya, bakın, şöyle 3 zincir çektim. Üst zincir çektiğimin dibine ve hemen ikili trabzanın yaptığım kısımda böyle ikisini birlikte alıyorum. Tığımdan ipliğimi geçirip ilmek kaydırma yaparak yine burada bir tomurcuk oluşturuyorum. Şimdi dipte 2 tane tamamladık. Devam ediyorum. Şimdi bir sonraki boşluğa geçeceğim. Tığımın üzerine alıyorum ve bir sonraki boşluğa batıyorum. Arkadan ipliğimi çıkartıp 2 defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tomurcuğunu yapacağız. 1 2 3 zincir. Zincirin dibine battım. İkili trabzandan da geçirdim. Bakın bu şekilde ilmek kaydırma yaparak tomurcuğu yaptım. Devam. Tığımın üzerine aldım. Şimdi aynı boşluğa bir tane daha yapacağım. Her boşlukta 2 tane olacak arkadaşlar. İkili trabzan yaptım. Şimdi tomurcuk 1 2 3 zincir, dibine batıyorum. İlmek kaydırma yaparak tomurcuğumu buraya sabitliyorum. Bakın 2'ye tamamladık. Devam ediyorum. Bakın 1 2, şimdi üçüncüdeyim. Tığımın üzerine aldım. Boşluğa battım ve ikili trabzan. Şimdi tomurcuğunu yapıyorum. 1 2 3, dibine battım. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Dibine tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan daha. 1 2 3 zincir ve dibine batıp ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Devam ediyorum. Dördüncü boşluktan üzerine aldım. Hemen battım. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ikili trabzan yaptım. Tomurcuk için 1 2 3 zincir ve dibine batıp ilmek kaydırmayla sabitledim. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve dibine batıyorum yine. Bir ikili trabzan daha.
1 2 3 zincir, dibine batıp ilmek kaydırmayla tomurcuğumu sabitliyorum. Evet, son boşluktayım arkadaşlar. Tığımın üzerine aldım. Her boşluğa 2'şer tane yapıyoruz ve bir ikili trabzan. Tomurcuğu yapıyoruz. 3 zincir, 1 2 3, dibine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırma. Üzerine aldım. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Şimdi bir tomurcuk daha. 2 3, dibine battım. İlmek kaydırmayla sabitledim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde tamamlandı. Bitişi hemen 2 zincir çekerek başlamıştık ya. Onun tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İlmek kaydırmayla tığımın arasından geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve biraz uzunca bir iplik bırakıp kesiyorum. Şimdi ipliğimi çıkartıyorum. Görünüşü bu şekilde arkadaşlar, üstten ve yanlardan. Şimdi dilerseniz bu ipliği içeriden yürüterek gizleyebilirsiniz. Dilerseniz de bakın arka kısımlarında bu şekilde açıklık kalıyor. Bu şekilde açıklık kalmasın istiyorsanız da şuradaki iplikle bu kısmı arkadaşlar dikerek burayı da yuvarlak hale getirebilirsiniz. Ben bu şekilde hepsini de dikmeye çalıştım. Daha hoşuma gitti. Böyle yuvarlak bir görüntü olsun istedim. Şimdi dikiş için nasıl yapacağız onu da göstermek istiyorum. Ucu tok bir iğneden yararlanacağız. Bu şekilde arkadaşlar ipliği yürüterek aşağı kısma kadar getiriyoruz. Çok çekiştirmeyelim, büzme yapmasın. Bu şekilde belli olmayacak şekilde birkaç yerden artık lalemizi, çiçeğimizi, ne derseniz ismine, bu şekilde birleştiriyoruz. Ve kalan kısmını da iç kısmından yürüterek ipliğimizi gizliyoruz. Modelin orijinalinde birleştirilme yapılmıyor. Dilerseniz birleştirmeden de bırakabilirsiniz. İpliğimizi içeriden yürüterek gizliyorsunuz ve kesiyorsunuz. Bu kadar. Evet, benim bir tane daha çiçeğim kaldı. Şimdi onu da yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler dilerseniz bütün yapraklara bu şekilde çalışabilirsiniz. Dilerseniz bir boş bir dolu çalışabilirsiniz. Çiçek yapımı da bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, çiçeklerimizi de tamamladık. Gerçekten bir araya gelince çok güzel görünüyorlar. Bir buket halinde görünmeleri de ayrı bir keyif veriyor. Böylece bir yapım videosundan sonuna gelmiş olduk. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Videomu beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.